Herkese merhabalar, Merdiye Eker ben. Hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü bugün iş hayatında en çok önem verdiğim konulardan biri olan etik bir değer üzerinde duracağım. İş hayatında firmaların en önem vermeleri gereken insan kaynakları uygulamalarının ilk adımı işe alımdır. Peki firmalar bu adıma gereken önem veriyor mu? İşe alım yetkileri adayları doğru değerlendiriyorlar mı? İşe alım uzmanları şirketinizi nasıl tanıtıyor? Mülakat yetkililerinin hali, tavrı nasıl? Mülakatı gerçekleştirenlerde mülakatı nasıl olacağına dair bir çizelge mevcut mu? Ve daha birçok sorularla geniş bir yapılandırma gereken, şirketin vizyonunu yansıtan İK biriminin etik değerlere sahip olması, idealist bir insan kaynakları uzmanı olması gerekir. Ve bu nedenle sormaması gereken sorular vardır. Bu videoda işte bu çok önemli bulduğum, sorulmaması gereken sorular üzerinde durmak istiyorum. Ama şöyle ki, benim amacım şirket yetkililerine veya işe alım yetkililerine bu soruları sormaktan imtina edin demenin yanı sıra görüşmeye gidenlere de bu soruların sorulmasına izin vermeyin demek. Çünkü görüşmeye gittiğinizde siz hizmet veya ürün sunacaksınız, karşı taraf iş sunacak. Dolayısıyla karşılıklı eşit bir anlaşma hali. Bu nedenle her zaman olduğu gibi sizin özgürlük sınırınız karşı tarafın kişisel haklarıyla sınırlı. Bu nedenle etik değerlere dikkat etmek gerekir. Kısacası bu videoda önemli belirteceğim soruların sorulabilir hallerine odaklanılması, binbir varyasyonlu kişisel bilgi gizliliğine dayanan ayrıntılı soruları da sormamanızı ve kendinize sordurmamanızı tavsiye ediyorum. Bu ve bunun gibi iş hayatına ve yaşama dair içerikler ürettiğim kanalımı desteklemek isterseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. Bir görüşme sırasında bir kişiyi tanımaya çalışırken doğal olarak ona ne kadar süredir çalıştığını sormak isteyebilirsiniz. Ancak bu sorunun ve görünüşte uygun olan pek çok sorunun işverenlerin sormasının kişisel haklara saygı duyan pek çok ülkede yasaklarla belirlenmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bizde de kişisel haklara, özgürlüklere saygıda bulunarak bu yöndeki sorularımıza en azından ayrıntılara kadar sorduğumuz sorularımızdan başlayarak çekidüzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İş görüşmesinde odağımıza kişisel özelliklerden çok o işi yapmadaki yetkinliği ve yeterliliği alırsak karşı tarafın kişisel özelliklerine odaklanmamış oluruz. Zaten işe girişin resmi olarak gerçekleştiği durumda muhakkak ki istenilen evraklardan gerekli bilgileri edinmemiz mümkün. Birçok büyük ülkede iş başvurusunda bulunanlara yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, hamilelik, ulusal köken veya engelliliğe göre ayrımcılık yapmak yasa dışıdır. Tüm iş alım yetkileri de ne isteyip ne isteyemeyeceklerini takip etmekten sorumludur. Mesela bir çalışana ne kadar süredir çalıştığını sormak büyük bir yanlıştır. Çünkü bu işverene başvuranın yaşını bildirebilir ve bir işverenin işe alma kararını haksız bir şekilde etkileyebilirsiniz. Bu Türkiye'deki iş alım süreci için çok ütopik bir yasak. Çünkü her şeyden önce neredeyse yaşa bakılıyor ve hatta buna yönelik yorumların yapılması da cabası. Ben bunları anlatırken aklınızda çok soru oluşacağının farkındayım. Maksadım da bu. Ama ben karşılaştırmalı olarak bizdeki birçok uygulamadan ve görüşme sırasında yaşanılan negatif olaylardan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu durumu olumlu olarak aklınıza kodlamak istiyorum. Yanlışa odaklanmak ve aklınızı karıştırmak yerine olması gerekene odaklanmaktan tarafım. Amerika'da çalışıp iş alım yaparken bu yasakları bilerek buna göre iş alım yapıyordum. Şimdi bir düşünelim istiyorum. Kendimizi karşımızdaki yerine koyalım ve soruları ona göre yöneltelim. Bu soruların bize sorulabilir halini aklımızda yeniden düzenleyelim. Çünkü şirket için düşünecek olursak iş alım süreci şirketiniz için ilk intibadır. Aday için düşünecek olursak herkes bilir ki ne yaşadığımızı ayrıntılarıyla hatırlayamayabilir, hatta unutabiliriz ama ne hissettiğimizi asla. Peki bu sorulara bir bakalım, sorulabilir hallerini bir kontrol edelim. Ülkemizde uygulanabilecek olup olmadığı yorumu sizin idealist ve etik bakış açınıza ve inisiyatifinize kalmış. Ama artık bir şeyler dönüşmeli. Bu da başkasından beklemeden ilk kendimizden başlamalı. Evle ilgili sorular. Sorulabilir hali: şu anki adresinizde ne kadar süredir bulunuyorsunuz? Şu anki adresiniz nedir? Önceki adresiniz neydi ve orada ne kadar yaşadınız? Sorulamaz hali: kendi eviniz mi, kirada mı oturuyorsunuz? Ailenizden kimlerle yaşıyorsunuz?
Yaş ile ilgili sorular. Sorulabilir hali. Bazı roller için yaş yasal bir gerekliliktir. Bir mekanda ya da bir firmada çalışmak gibi bir adaya yaşını doğrudan sormak ve kanıt istemek kabul edilebilir. Sorulamaz hali, hangi yılda doğdunuz? Liseden ne zaman mezun oldunuz? Gibi. Tutuklama kaydı. Sorulabilir hali. Genellikle sadece kolluk kuvvetleri tutuklama kayıtlarına göre soru sorabilir. Zaten işe girerken başvuran sabıka kaydını size sunacak. Bu nedenle sorulmaması gerekir. Sorulamaz hali, doğrudan işle ilgili değilse veya sormanın yasa dışı olduğu yerlerde tutuklamalarla ilgili herhangi bir sorudan kaçının. Yani henüz mahkum olmadıkları için masum olabilirler. Çalışmak için müsait olunan zamanlar. Sorulabilir hali, hangi günler ve vardiyalarda çalışabilirsiniz? Çalışmayacağınız vardiyalar var mı? İş için seyahat etmenizi zorlaştıracak sorumluluklarınız var mı? Peki bu şartlarda işe gitmenizin güvenilir bir yolu var mı? Sorulamaz hali. Doğrudan hafta sonu çalışması hakkında soru sormak, dini riayet için vekaleten bir soru olarak görüldüğü için kişilik haklarına saygı duyulan pek çok ülkede sorulamaz. Ayrıca akşam çalışması veya çocuk bakım düzenlemeleri hakkındaki sorular, çocuk bakımı sorumlulukları olan kadınları etkileyebilir. Bir araya sahip olup olmadıklarını sormak, iş için gereği olmadığı sürece bir ayrımcılık olarak görülebilir. Tüm adaylara bu konuda aynı soruları sorun. Sadece kadınlara akşam işi için soru sormak, aile durumu ile ilgili sorularla bağlantılı olduğundan ayrımcı olabilir. Vatandaşlık ve köken. Sorulabilir hali. Burada yasal olarak çalışmaya uygun musunuz? Size işe almaya karar verirsek vatandaşlık, vize, yabancı kayıt belgesi gösterebilir misiniz? Tam olarak isminiz ve soyadınız nedir? Hangi dili konuşabiliyor, okuyabiliyor veya yazabiliyorsunuz? Sorulamaz hali. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız? Doğum belgenizi verebilir misiniz? Aileniz hangi ülkeden? Geçmişiniz neresidir? Nerede doğdunuz? Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Sabıka kaydı. Sorulabilir hali. Adayın başvurduğu rol güvenliğe duyarlı ise mahkumiyetler hakkında sorular sormakta sorun yoktur. Büyük miktarda parayla kasiyer, sayman, para transferi ajantası veya finansçı, muhasebeci, emanetçi gibi adayın denetimsiz olarak çalıştığı rollerle uğraşan adayların tümü güvenliğe duyarlı kabul edilir. Sorulamaz hali, adayları tamamen mahkumiyet siciline göre reddetmenin araştırmalara göre küresel anlamda bazı büyük grupların orantısız bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bu soru önemliyse en iyisi mülakat sürecinden sonra sorulmalıdır. Böylece adaylar önce yasal nedenlerden dolayı hariç tutulabilir. Kredi sorguları, sorulabilir hali, işi doğru şekilde tanımlayın ve ardından adaya tüm işlevleri yerine getirip getiremeyeceğiniz sorun. Sorulamaz hali, banka hesabınız var mı? Bir eviniz var mı? Yoksa kirada mı oturuyorsunuz? Maaşınız hiç kesildi mi? Hiç fesih ilan ettiniz mi? Anneniz babanız ne işle meşgul? Emekliler mi? Nereden emekliler? Sağlık ile ilgili sorular. Sorulabilir hali. İşi doğru bir şekilde tanımlayın ve ardından adaya tüm işlevleri yerine getirip getiremeyeceğiniz sorun. Sorulamaz hali. Herhangi bir engeliniz var mı? Hiç işçi tazminat talebinde bulundunuz mu? Hiç iş yerinde yaralandınız mı? İşine engel olan bir engel raporu varsa zaten sağlık raporunda resmi işe giriş sırasında söyleyecektir ve bu belgeyi sunacaktır. Eğitim diploması. Sorulabilir hali. Lise diplomanız veya eşdeğeri var mı? Hangi üniversitelerden veya kolejlerden dereceleriniz var? Sorulamaz hali. Liseden hangi yıl mezun oldunuz? Yaş belirttiği için pek çok ülkede yasak olan sorular arasındadır. Bizde yaşı ve daha fazla detayı sormak için bu soru daha fazla irdelenir. Adayın ne hissedebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu detayı size bırakıyorum. İletişim numaraları, sorulabilir hali. Acil durumlarda iletişim numaraları sadece istihdam onaylandıktan sonra sorulabilir. Sorulamaz hali, acil durumlarda iletişime geçecek olan kişiler kimlerdir? Ulusal köken veya cinsel yönelim hakkında bir soru olarak görülebileceğinden bunu herhangi bir istihdam öncesi görüşme sorusunun bir parçası olarak sormayın. İşle ilgili sorular, sorulabilir hali, son rolünüze ne kadar kaldınız? Başlangıç ve bitiş tarihleri neydi? Mevcut ve beklenen maaşınız nedir? Sorulamaz hali. İlk ne zaman çalışmaya başladınız? Yaş belirttiği için pek çok ülkede yasak olan sorular arasındadır. Aile durumu ile ilgili sorular. Sorulabilir hali. Belirlenen vardiyalarda çalışmanızı engelleyebilecek herhangi bir taahhütünüz var mı? Sorulamaz hali. Evli misiniz? Bekar mısınız? Hiç çocuğunuz var mı? Neden evlenmediniz? Erkek arkadaşınız var mı? Evlenmeyi düşünüyor musunuz?
Finansal durum, sorulabilir hali. Bir arabanız var mı? Sadece işin bir gereği ise sorulabilir. Sorulamaz hali, eviniz size mi ait? Yoksa ailenize mi? Bir arabanız var mı? Yoksulluk ve bazı azınlıklar arasındaki ilişki nedeniyle bu konudaki sorular çok hassas olabilir. Genetik bilgiler, sorulabilir hali, hiçbir şey sorulamaz. Sorulamaz hali, sizde veya aile üyelerinizden herhangi birinde genetik bozukluk veya hastalık geçmişi var mı? Kilo, boy hakkında sorular. Sorulabilir hali, işi doğru bir şekilde tanımlayın ve ardından adaya tüm işlevleri yerine getirip getiremeyeceğini sorun. Sorulamaz hali, boyunuz kaç? Kaç kilosunuz? Medeni durum, medeni durumla ilgili hiçbir şey sormamalıyız. Sorulamaz hali, evli misiniz? Bekar mısınız? Hiç çocuğunuz var mı? Çocuk düşünüyor musunuz? Neden çocuk düşündünüz şu ana kadar? Askerlik durumu, sorulabilir hali, hizmet ederken bu iş için faydalı olabilecek ne tür bir deneyim ve eğitim aldınız? Sorulamaz hali, ters veya Türkiye dışı askerlik hizmeti hakkında doğrudan sorular sormamalıyız. Organizasyonlar, sorulabilir hali, profesyonel bir organizasyona üye, sorulamaz hali, yerel şehir kulübüne üye misiniz? Hangi kız öğrenci yurdunda kaldınız? Hangi gazeteleri takip ediyorsunuz? Hangi yerel derneklere üyesiniz? Irk, yaş, cinsiyetle ilgili vekil soru olarak görülebilecek sorulara, profesyonel olmayan kuruluşlarla ilgili tüm sorulardan kaçının. Referanslar ve bağlılık, sorulabilir hali. Bizimle daha önce başka bir iş için çalıştınız mı? Kişisel referanslarınızın isimleri nelerdir? Sorulamaz hali. Adınızı hiç evlilik veya mahkeme başvurusuyla değiştirdiniz mi? Kızlık soyadınız nedir? Hamilelikle ilgili sorular. Sorulabilir hali. Ne kadar süre bizimle çalışmayı planlıyorsunuz? Planlanmış herhangi bir izniniz var mı? Sorulamaz hali. Hamile misiniz? Bir aile kurmaya mı çalışıyorsunuz? Bir aday hamile olsa bile bu konu hakkında soru sormak kabul edilemez. Yine de iş tanınmayabilir ve ardından tüm işleri yerine getirip getiremeyeceğine dair soru sorabilirsiniz. Zaten başlarken sağlık raporu isteniyor ve işe girerken verdiği bilgilerin doğru olduğuna dair taahhüt isteniyor. Renk ve ırk hakkındaki sorular, sorulabilir hali, gerçek bir mesleki yeterlilik olmadığı sürece hiçbir soru kabul edilemez. Sorulamaz hali, renk ve ırk hakkında hiçbir soru sorulamaz. Akrabalık, sorulabilir hali, akrabalarınızdan herhangi biri şu an bizde veya rakip firmalarda çalışıyor mu? Bizim için çalışan akrabalarınızın isimleri nelerdir? Sorulamaz hali, rakiplerimiz için çalışan yakınlarınızın isimleri nelerdir? Din ve inanç, sorulabilir hali, hiçbir şey. Sorulamaz hali, hangi dine inanıyorsunuz? Hangi mezheptensiniz? Cinsiyet, yönelim veya cinsiyet kimliği. Sorulabilir hali, sorulamaz. Cinsiyeti tanımlamaya yönelik hiçbir soru kabul edilemez. Bu sorulara çok rahatlıkla, hatta şunu bile sordukları oldu diyerek aklınızda tamamladığınız anlar olmuştur. Bu anları muhakkak tanıklık etmişsinizdir. Bu konudaki deneyimlerinize ve nasıl hissettiğinize sizin için de bir sakıncası yoksa yorumlar kısmında paylaşmanız beni mutlu edecektir. Herhangi bir sorunun işe alınma katkısı olmayacağını ve özgürlüğünüzle alakalı olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen sordurtmayın. Siz değişmezseniz bu düzen böyle gider. Düzenin değişmesini beklemeyelim. Biz değiştirelim.